Merhaba canlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine fincanların ve tabakların bize fısıldadığı mesajları birlikte keşfedeceğiz. Unutmayın, kahve falı geçmişten günümüze uzanan geleneksel ve eğlence amaçlı bir yorumlama sanatıdır. Burada anlatacaklarımız kesin bir gelecek tahmini değil, sembollerin bize hissettirdiklerini birlikte yorumlayacağız. Eğer siz de fal videolarını seviyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi kahvelerimizi hazırlayalım, fincanlarımızı elimize alalım ve bakalım bugün bize hangi sürprizler, hangi kısmetler ve hangi güzel haberler görünüyor. Hazırsanız falımıza başlayalım. Canım fincanını elime aldığım anda ilk dikkatimi çeken şey dip kısmının oldukça koyu ama etrafını yavaş yavaş açılıyor olması. Bu uzun zamandır içine attığın sıkıntıları gösteriyor. Son dönemlerde artık yoruldum dediğin bir süreç yaşamışsın. Ama bu koyuluk yukarı doğru açılmış, yani yükler hafiflemeye başlıyor. Fincanın tam ortasında belirgin bir halka görüyorum. Bu halka genellikle kapanan bir döngüyü simgeler. Bitmesini beklediğin bir konu var. Bu iş aşk ya da aileyle ilgili olabilir. Çok yakında bu konu netleşecek. Kalbini uzun zamandır meşgul eden biri görünüyor. Bu kişi seni tamamen bırakmamış, aranızda konuşulmayan sözler var. Duvarlarda iki insan silüeti gibi duran izler dikkatimi çekti. Bu bana yüz yüze bir konuşmayı gösteriyor. Eğer küslük varsa barışma, uzaklık varsa yakınlaşma ihtimali yüksek. Bir de fincanda göz gibi görünen bir şekil var. Bu biraz nazarı gösteriyor. İlişkin ya da özel hayatın çok konuşulmuş olabilir. Her şeyi herkese paylaşmaman iyi olur. Kenarlardan aşağı inen uzun çizgiler görüyorum. Bunlar yol ve fırsat işaretidir. Beklediğin bir ödeme ya da para haberi geliyor. Önce küçük bir para, ardından daha büyük bir kazanç görünüyor. Maddi anlamda rahatlayacağın bir dönem başlıyor. Fincanın ağız kısmına yakın kuşa benzeyen bir şekil var. Bu bana sevindirici bir telefon ya da mesajı anlatıyor. Özellikle 3 vakit içinde gelecek bir haber dikkat çekiyor. İki ayrı yol çıkmış. Biri kısa ve ani bir ziyaret, diğeri ise uzun şehir dışı ya da deniz kenarıyla bağlantılı bir yol olabilir. Bu yol sana iyi gelecek. Yaşça büyük bir kadın figürü görüyorum. Bu kişi sana destek olacak, uzun zamandır konuşulmayan bir konuyu tatlıya bağlayacaksın. Dibindeki tek nokta çok güzel. Falda tek ve net nokta tutunulan dileğin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyler. Biraz sabır istiyor ama yolu açık. Tabakta helvenin tek parça halinde kalması dikkatime çekti. Bu kısmetin dağılmadığını gösteriyor. Biriken şansın toplu şekilde geleceğini yorumlanır. Aynı zamanda evine gelecek berekete de simgeler. Fincanında bana en çok A, M, S, E, K harfleri belirgin görünüyor. Bunlar isim, soyisim ya da önemli bir yerle bağlantılı olabilir. Falın bana şunu söylüyor. Uzun zamandır beklediğim bir kapı açılıyor. Geçmişte seni üzen insanlar geride kalırken önünde daha huzurlu bir dönem var. Acele etme. Doğru zamanda gelen gelişmeler seni hem duygusal hem de maddi anlamda rahatlatacak. Dibi kapalı ama tam ortasında küçük bir aydınlık var. Bu bana şunu söylüyor. Uzun zamandır taşıdığım bir yük var. Bazen ne zaman bitecek diye kendi kendine sorduğum bir konu olmuş. Ama o aydınlık nokta bu yükün sonuna yaklaştığını gösteriyor. Sabretmişsin, sabrının karşılığını alacağın bir döneme giriyorsun. Fincanın son tarafında dağ gibi yükselen koyu bir şekil görüyorum. İlk bakışta korkutucu dursa da hemen yanında geniş bir beyazlık var.
Bu büyük gibi görünen bir engelin aslında düşündüğün kadar zor olmayacağını söylüyor. Bir haberle ya da bir kişinin desteğiyle rahatlayacaksın. Bak şurada iki kişi karşılıklı durmuş gibi duruyor. Aralarında ince bir çizgi var. Bu bana iki insanın konuşmasını gösteriyor. Uzun zamandır görüşmediğin ya da aranda mesafe olan biri yeniden hayatına yaklaşabilir. Eğer kalbinde biri varsa o kişinin de seni düşündüğünü hissediyorum. Gurur yapılmış ama bağ tamamen kopmamış. Bir kalp şekli de görüyorum. Kalbin tam üstünde kuş var. Kahve falında kuş haber demektir. Kalp ve kuş bir aradaysa duygusal bir haber anlamına gelir. Beklenmedik bir mesaj ya da telefon konuşması olabilir. Şurada anahtar şekli görüyorum. Anahtar çok güzel bir semboldür. Yeni bir kapı açılacak. Bu yeni iş, yeni ev ya da hayatında yepyeni bir başlangıç olabilir. Özellikle sonbahara doğru değişim enerjisi çok güçlü. Fincanın kenarında merdiven gibi izler var. Merdiven adım adım yükselmeyi anlatır. Emek verdiğin bir konuda yavaş ilerlediğini düşünsen de aslında doğru yoldasın. Bir anda değil ama sağlam şekilde yükseleceksin. Tel ve tek parça halinde durmuş. Bu çok güzel, kısmetin dağılmadığını gösteriyor. Uzun zamandır bekleyen bir nasip toplu halde geliyor. Maddi anlamda rahatlama var. Beklediğin bir ödeme, prim ya da güzel bir fırsat çıkabilir. Şurada balık görüyorum. Balık sembolü. Balık bolluk ve bereket demektir. Eve para girişi olabilir. Aynı zamanda bereketli bir dönemin başladığına da söyler. Bir de kadın figürü görüyorum. Bakın şurada. Yaşlı büyük bir kadın seni düşünüyor. Sana dua eden ya da destek olmak isteyen biri var. Onun desteği seni farkında olmadan koruyor. Bir erkek figürü de var ama sırtına dönmüş gibi duruyor. Bu kişi geçmişten de biri olabilir. İçinde pişmanlık taşıyan ama nasıl yaklaşacağını bilemiyor. Fincanda göz şekli de seçiliyor. Biraz nazar almışsın, son zamanlarda enerjini düşürmüş, uykusuzluk ya da isteksizlik hissettiysen bunun sembolik karşılığı olarak yorumlanır. Kendini dinlendirmeye ve moralini yüksek tutmaya çalış. Şimdi A, M, S, K, E ve Y harfleri belirgin. Bunlar isim, soyisim ya da önemli bir yerle bağlantılı olabilir. 3 tane yol görüyorum. Biri kısa bir ziyaret, biri resmi bir iş için gidilecek yer, sonuncusu ise daha uzun ve hayırlı bir yol. Bu yolun sonunda sevindirici bir gelişme var. Bir dilek kapısı da görüyorum. Senin tuttuğun dilek kolay olmayacak ama gerçekleşme ihtimali yüksek. Özellikle 3 vakit içinde ilk işaretini alırsın. Tam sonucu ise biraz daha zaman isteyebilir. Son olarak fincan bana şunu söylüyor. Geçmişin yükünü bırak. Önüne gelen fırsatları korkmadan kabul et. Seni bekleyen güzel haberler var. Kalbinin yorulduğu dönem bitiyor. Yerine huzur, bereket ve yeni başlangıçlar olacak. Falın genel enerjisi oldukça olumlu. Biraz sabır isteyen konular olsa da fincanın sonunda aydınlık çıkmış. Bu da umutla beklediğin gelişmelerin yavaş yavaş gerçekleşeceğini işaret ediyor. Umarım gönlüne göre olur. Şimdi tabak falımıza geçiyoruz. Bu tabağın enerjisi fincandan bile daha güçlü. Burada birikmiş ama akmaya başlamış bir kısmet görüyorum. İlk gözüme çarpan telvenin tabağın kenarına doğru uzun bir yol halinde akmış olması. Bu bekleyen işlerin artık hareketleneceğini gösteriyor. Uzun süredir ne zaman olacak diye beklediğim bir konu var.
Artık bekleyiş bitmeye başlamış. Yolun açık görünüyor. Şu orta kısmındaki iri tel ve parçasına bak. Bu bana çok net bir kapıyı hatırlatıyor. Kapı sembolü yeni bir başlangıçtır. İş, ev, eğitim, özel hayatın yeni bir sayfa açılıyor. Bu değişim ilk başta seni düşündürse de sonunda yüzüne güldürecek. Şimdi şu ince desenlere bakıyorum. Ağaç dalları gibi yayılmış. Ağaç kök salmak ve bereket demektir. Emek verdiğin bir konuda karşılığını alacaksın. Sabırla beklediğin her şey boşa gitmemiş. Burada iki küçük tel ve parçası yan yana durmuş. Bana iki kişiyi gösteriyor. Aralarında mesafe olmuş ama bağ kopmamış. Bu kişiyle önemli bir konuşma yaşayabilirsin. İçinde kalmış sözler söylenecek gibi duruyor. Bak, canım şurada kenarda doğru akan koyu iz görüyorum. Bu bana gözyaşını anlatıyor ama üzüntü değil. Sanki içine döküp rahatlayacağım bir an var. Ardından ferahlık geliyor. Bir kuş şeklinde de seçiyorum. Bu çok güzel bir haber demektir. Beklediğim bir telefon, mesaj ya da resmi bir sonuç yakında eline ulaşabilir. Taban büyük bir kısmına beyaz kalması çok hoşuma gitti. Bu sıkıntının büyük bölümünün geride kaldığını gösteriyor. Koyu bir telvet bir tarafa toplanmış, yani dert dağılmamış, tek noktada kalmış ve artık senden uzaklaşıyor. Şurada küçük bir kalp görüyorum. Kalbin kırılmış ama tamamen kapanmamış. Yeni bir sevgi ya da mevcut ilişkide yeni bir sayfa enerjisi var. Eğer yalnızsan seni uzaktan takip eden biri olabilir. Eğer hayatında biri varsa aranızda iletişim güçlenebilir. Para konusunda güzel işaret görüyorum. Telvenin toplu durması, toplu bir kısmet ya da beklenen bir ödemenin habercisi olarak yorumlanır. Küçük küçük değil ama tek seferde gelecek bir rahatlama hissi var. Biraz da nazar çıkmış. Özellikle son zamanlarda planını çok kişiyle anlatmış olabilirsin. Fal sembolizme göre bazı şeyleri gerçekleşmeden önce kendini saklamak daha hayırlı olabilir. Şimdi dileğine bakıyorum. Dileğin yolu açık ama hemen değil. Önce küçük bir gelişme olacak. O gelişme sana doğru yoldayım dedirtecek. Sonra asıl istediğin sonuç gelecek. Bu süreçte sabrını koruman önemli. Son olarak taban bana söylediği cümle şu: geçmişin ağırlığı yavaş yavaş üzerinden akıp gidiyor. Önünüzde temiz bir yol, güzel bir haber ve yeni başlangıç var. Kalbine korkular değil, umut yönlendirsin. Genel enerjisi oldukça olumlu. Tabakta hem yol, hem kısmet, hem de haber sembolleri baskın. Önümüzde birkaç hafta içinde seni sevindirecek gelişmeler yaşayacağına dair güzel bir enerji hissediyorum. Bu tabakta güçlü bir yol enerjisi de var. Senin hayatında bekleyen şeyler artık harekete geçmeye başlamış. Dikkatime çeken şey telvenin tek tarafta toplanıp kenara doğru akması oldu. Bu çok önemli bir işarettir. Uzun zamandır seni yoran bir mesele artık senden uzaklaşıyor. Yüküne taşıdığın bir konu var ama artık çözüm yolu görünmemiş. Burada kalın ve uzun bir iz var. Bu bana net bir şekilde uzun bir yol gösteriyor. Bu gerçek bir seyahat olabilir ama çoğu zaman hayat yolundaki büyük değişimleri de anlatır. Sanki önünde yeni bir dönem açılıyor. Şimdi şu ortadaki iki koyu parçaya bakıyorum. Bunlar bana iki kişiyi gösteriyor. Birbirlerine yakınlar ama tam birleşmemişler. Aranızda mesafe olan biri var mı? Çünkü burada konuşulmamış sözler görüyorum. Gurur yapılmış ama bağ tamamen kopmamış. Bir de ilginç bir şey görüyorum. Tabağın içinde ince çizgiler dallanıp budaklanmış. Bu genellikle bereket ve çoğalan kısmet olarak yorumlanır. Emek verdiğin bir konu büyüyerek sana geri dönecek. Şu kenardaki koyu akıntı bana bir kapıyı hatırlatıyor.
Bir kapı kapanırken başka bir kapı açılıyor. Belki vazgeçtiğin bir şeyin yerine daha güzeli gelecek. Aşk konusunda kalbin biraz yorgun çıkmış. Ama kalbin etrafı aydınlık. Bu kırgınlığın geçeceğini gösteriyor. Sana değer veren bir enerji görüyorum. Belki yeni biri, belki de hayatındaki kişinin sana karşı daha net adımlar atması. Bir kuş figürü seçiliyor. Kuş falda haber demektir. Özellikle beklediğin bir telefon ya da mesaj yakın zamanda gelebilir. Bu haber seni düşündüğünden çok mutlu edecek. Para konusunda da güzel bir işaret var. Tellerin toplu halde durması kısmetin dağılmadığını gösteriyor. Toplu bir para, beklenen bir ödeme ya da maddi rahatlama enerjisi hissediliyor. Ama bak, nazarda var. Özellikle seni uzaktan takip eden, başkalarını kıskanan bir göz çıkmış. Her planını herkese anlatmamaya çalış. Şimdi dileğine baktığımda dileğin hemen olmayacak ama yolu açık. Önü küçük bir işaret gelecek. O işaret sana evet bu olacak dedirtecek. Sonrasında dileğin adım adım gerçekleşmeye başlayacak. Taban sana son olarak şunları söylüyor. Geçmişin ağırlığını bırak. Önünde açık bir yol, güzel bir haber ve seni bekleyen yeni bir başlangıç var. Kısmetin kapanmamış, tam tersine sana doğru akıyor. Genel enerjisine baktığımda tabakta en güçlü çıkan üç şey: yol, haber ve kısmet. Önümüzdeki birkaç vakit içinde hayatında hareketlilik görüyor. Canlarım, bugünkü fal yorumumuzun sonuna geldik. Umarım fincanın ve tabağın verdiği mesajlar sizlere umut, huzur ve keyif vermiştir. Unutmayın, kahve falı geleneksel ve eğlence amaçlı bir yorumlama sanatıdır. Önemli kararlarınızı her zaman kendi düşünceleriniz ve gerçek hayat koşullarınız doğrultusunda vermeniz en doğrusu olacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni fal yorumlarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda fincanınızda en çok hangi sembolü gördüyseniz ya da bir sonraki videoda hangi fal türünü istediyseniz mutlaka yazın. Bir sonraki videoda yeniden birlikte kahvemizi yudumlayıp fincanların gizemli dünyasında buluşmak dileğiyle. Sağlıkla, huzurla, bol kısmetle kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.